Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılan bir örgü modeli göstermek istiyorum. Bu modeli hem bebek örgülerine hem de yetişkin örgülerine kullanabilirsiniz. Modelim tekli ilmeklerden oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde tekli sayılardan ilmeklerinizi ayarlamanız gerekiyor. Ben 19 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve ön taraftayım. Birkaç sıra lastik hazırladım. Modelin üzerine nasıl kurulduğunu göstermek için. Ön sırada ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Renkleri nasıl kullanırsanız kullanın. Benim şu anda ördüğüm sırayı modeldeki kullandığınız en açık renk iple örmenizi tavsiye ederim. Birkaç şekilde çalıştım. Model diğer türlü kendini göstermiyor. Ön sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak ördüm. Şimdi örgümün ikinci sırasındayım. Arka taraftayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak. Bu şekilde bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz şeklinde arka tarafta sıra boyunca ilmekleri örmeye devam ediyoruz. İki sırayı tamamladıktan sonra örgümün ön tarafındayım. Burada hemen renk değiştiriyorum. Başlangıç ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum. Sonraki ilmeğimi, düz olan ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Devamındaki ters olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ipim arkada iken düz olan ilmeği örmeden atlatıyorum. Yanındaki ters olan ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz. İpimiz daima örgümüzün arka tarafında olacak. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz. Bu şekilde sıra boyunca örgümüzü tamamladık. Her renk iki sıradan oluşuyor. İlk sırayı ön yüzde tamamladık. Şu anda örgümüzün arka tarafındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi örgümün arka tarafına alıyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeğimi düz örüyorum. İpim arkada iken aynı ilmeği tekrar örmeden atlattım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Önceki sırada örmediğimiz ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyoruz. İpimiz arkada iken. Sonraki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu yaptığım sırayı modelde daima koyu renk iple yapmanızı tavsiye ederim. Eğer renkleriniz birisi açık birisi benimki gibi çok koyu ise. İkisi de pastel tonlarda ise istediğiniz şekilde renkleri kullanabilirsiniz. Burada şimdi ipimizi diğer ipe geçerken dikkat etmeniz gereken bir husus. İşimin bittiği ipi burada bırakıyorum. Diğer başlamak istediğim ipi ise buradan alarak geçiriyorum. Böylece diğer işimin bittiği ipimi arada bağlamış oluyorum. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Şimdi bundan sonrasında örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere geri döndüm. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Burada bakın mavi ilmeğimizin görünen ilmeğini ise düz örmemiz lazım. Eğer sırayı karıştırırsanız bakın alt tarafı gri görünen ilmeğimi ters, altında bir sıra mavi görünen ilmeğimi ise düz örüyorum. Sıra boyunca bir düz bir ters şeklinde örgümüze devam ediyoruz. İki sırayı tamamladım. Şimdi işimin bittiği ipi bakın bu şekilde şişime paralel şekilde tutarken diğer ipimi alıyorum. Örgüme bu şekilde başlıyorum. İşimin bittiği ip içeri kısımda kalıyor. Kenar ilmeğimi mavi rengim ile düz olarak ördüm. İpim arkada iken burada düz devam etmiş olan ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ters olarak denk gelen ilmeğimi ise düz örüyorum. Sıra boyunca ipimiz arkada iken bir ilmek örmeden bir ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz şeklinde sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ön sırada örmediğimiz ilmek var. İpimi bu defa örgümün arkasına tekrar aldıktan sonra aynı ilmeği örmeden atlattım. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz. Sıra boyunca bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Böylece iki sırayı tamamladıktan sonra örgümüzün ön tarafında tekrar gri renge geçerek örgüye devam ediyoruz. Küçük bir parçada modeli çalıştım. Kenar kısmı bakın gayet düzgün. İp atlanışları muntazam bir şekilde gösterdiğim haliyle devam etmiş oluyor. Burası örgümüzün arka tarafı. Bu tarafı da ön yüzden görünüşü. Fare dişine benzeyen kabartmalı bir görünümü var. Hem bebek örgülerine hem de yetişkin örgülerine kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.